Herkese merhabalar, hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum herkese. Bugün size pastane şekerparesi tarifi vereceğim. Çok orijinal bir tarif. Sizler de videoyu atlamadan sonuna kadar tam izlerseniz ve kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız, videolarıma destek olursanız sevinirim. Ve hemen tarife geçiyorum. Önce şerbetimle başlıyorum. Uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Klasik su bardakları. Ve üzerine 4 su bardağı suyu ekliyorum. Ve hafif karıştırıyorum. Ocağa koyuyorum. İlk 10 dakika piştikten sonra limon suyunu sıkıp 5 dakika daha bekletiyorum. Ve ocağın altını kapatıyorum. Aşamalarını göstereceğim. Şerbetimi ocağa koydum. Ve hamurumu hazırlıyorum. Bir paket margarin üzerine, oda ısısında olacak margarin, bir paket margarin üzerine 1 su bardağı pudra şekerini ekledim ve iyice karıştırdım. Üzerine 1 su bardağı irmik ekliyorum ve 3 yumurtanın akı ve 1 yumurtanın sarısını ekledim. 2 tane yumurtanın sarısı üzerine sürmek için ayırdım. Çünkü üzerine 2 aşamalı yumurta süreceğiz. Aşamalarını atlamasanız, püf noktalarını kaçırmadan izlerseniz çok güzel bir şekerpare yapacaksınız. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra ve 4 su bardağı elediğim unu ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu una ilave etmiştim. 4 su bardağı unumu ve kabartma tozumu ekledikten sonra güzel hamurumu toparlıyorum. Siz yavaş yavaş ununuzu ilave edin. Ve hamurumu iyice toparladım. Öyle ele yapışmayan güzel yumuşak bir hamur olacak. Bu çok orijinal bir tariftir arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Hamurumu tamamladıktan sonra şerbetimi kontrol ediyorum. 10 dakikadır şerbetim kaynıyor arkadaşlar. Bakın ağırlaşıyor. Şerbetin olduğunu anlamak için kaşığa doldurduğunuz zaman veya karıştırdığınız zaman şerbet ağırlaşıyor ve şu baloncuklardan da anlayabilirsiniz. Ve küçük bir limonun çeyreğinin suyunu sıktım ve limonu da içine attım. 5 dakika daha pişirip ocağın altını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Ve şekerparelerimi yapıyorum. Hamurumu böyle ceviz büyüklüğünde toplar haline getirdim. Ve şekil veriyorum. Badem şekli vereceğim. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yapın, isterseniz badem şekli. Zaten şekerpare 2 çeşidi vardır. Yuvarlak yaparsanız üzerine fındık koyarsınız. Veya böyle badem şeklini verebilirsiniz. Baş parmağınızla ve serçe parmağınızla uçlarını sivriltiyoruz. Şekil vermesi zaten çok basit. Avucumuzun içinde yuvarladığımızda kendiliğinden şekil verilmiş oluyor. Bir iki tane şu şekilde gösteriyorum. Büyüklük küçüklük de size kalmış arkadaşlar. Ben ceviz büyüklüğünde parçalar, kol parmağınız yeterlidir. Eğer pastane usulü istiyorsanız ceviz büyüklüğünde parçalar koparabilirsiniz ve şekiller verebilirsiniz. İçinde kabartma tozu olduğu için böyle seyrek bırakıyoruz. Çok birbirine yapıştırmıyoruz. Malzeme listesine yazacağım. Oradan bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Sıkılmamanız için çok videoyu uzatmadım. Ve tepsimi doldurdum. Toplamda 2 tepsi çıktı. Birincisine önce yumurta sarısını karıştırdım ve üzerine sürüyorum. Bir 5 dakika bekledikten sonra 3 veya 5 dakika arasında bekletiyoruz. 5 dakika bekledikten sonra ikinci bir aşama yumurta sürüyoruz. İçine 1,5 yemek kaşığı kadar pekmez koyuyorum. Üzüm veya dut pekmezi fark etmez. Pekmezi de ekledikten sonra yumurtamı iyice karıştırıyorum ve tekrar şekerparelerin üzerine sürüyorum. Bu onun renginin daha koyu olmasını sağlıyor. Yani çok daha güzel kızarmış görünümünü vermesini sağlıyor. Bunu poğaçalarınızda da kullanabilirsiniz bu yöntemi. Çok güzel duruyor. Hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra ikinci aşamayı sürdükten sonra çatalla şekil veriyoruz. Görüntüde gördüğünüz gibi 2 defa çatalı üzerinden geçiriyorum. Bir yandan bir de diğer yanından geçiriyorum.
Küçük kahvaltı çatalı kullanıyorum. Tatlı çatalı kullanıyorum bunun için. Çatalınız büyükse tek bir seferde geçen çizgi atmanız yeterli olacak. Ve fırına veriyoruz. 170 ile 180 arasında pişiyor. Ve ikinci tepsimi de bu şekilde hazırladım. Şekerparelerimi fırına verdim. 180 dereceye verdim. Siz 170 ile 180 arasında ayarlayabilirsiniz. Alt üst kızarana kadar pişirdim. Bakın rengi şahane oldu. Tam rengini tutturduk. 2 defa şekerpareye yumurta sürüldüğü zaman rengi çok güzel oluyor. Pastanelerde de bu şekilde yapılıyor. Tavsiye ederim. Ve soğuyan şerbetimi üzerine döküyorum. Şerbetim tam böyle buz gibi soğuk değil. Ilık kıvamında ama şekerparem sıcak. Şerbeti böyle kaşıkla döktüğünüzde yavaş yavaş akıyorsa şerbetiniz tam olmuştur. Tam 15 dakika yeterlidir. Ve üzerinde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fıstık koydum ama mecburi değil. O isteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Ve sunuma bu şekilde hazırladım. Çok güzel şerbetini de çekti. Bir tane kıvamını göstereyim. Hala çok soğumadı. Tam soğuduğu zaman tam şerbetini çekecektir. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, kıyır kıyır, çok güzel bir şekerpare. Denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerinizi dikkatli kullandığınız zaman şahane bir şekerpare yapacaksınız. Hem de ekonomik, çok fazla malzeme gitmiyor. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açarsanız, videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum herkese.